Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Sevgili dostlar, serimizin 4. videosunda sizden en çok gelen soru olan vatozlarda filtrasyon hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle filtrasyon yani filtreleme nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. İçinden yalnızca sıvının geçebileceği bir ortam oluşturarak katıları sıvılardan ayıran çeşitli mekanik, kimyasal ya da biyolojik işlemlerden herhangi birine filtrasyon denilmektedir. Mekanik filtrasyonda su, sünger ve filtre malzemelerinden geçerken fiziksel parçalardan ayrılır. Bunlar nedir? Yemler, balık dışkıları ya da sebze parçaları bu bölümde süzülür. Biyolojik filtrasyon dediğimiz ise sudaki yararlı bakteriler sayesinde azot döngüsünün gerçekleştiği bölümdür. Bu filtrasyon vatoz besleyenler için çok önemlidir. Kimyasal filtrasyon ise ihtiyaç halinde yapılan bir filtrasyondur. Örneğin akvaryuma ilaç uyguladınız, sonrasında akvaryumdan bu kimyasalı uzaklaştırmak istiyorsanız karbon kullanırsınız. Kimyasal filtrasyon dediğimizde tam olarak budur. Zeolit ile amonyak tutulumu da yine bu gruba girer. Filtrasyon türleri ve azot döngüsüne ilişkin daha önce sizlerle bir video paylaşmıştım. Sağ üst köşeye tıklayarak ulaşabilirsiniz. Hatta bence önce o videoyu izleyin, sonrasında tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Öncelikle vatozların sindirim sisteminin çok çalıştığını bilmemiz gerekir. Ayrıca vatozlara sebze de verdiğimizi düşünürsek filtreleme vatoz akvaryumlarında önemli bir hale gelmektedir. Bazı arkadaşlar pipo, hamburg filtre ya da iç filtre kullanıyor. Açıkçası ben de bu hobiye başladığımda bunların hepsini kullandım. Hepsinin artı ve eksi yönleri var. Benim kendi gözlemlerime göre bu üç yöntem de ideal vatoz akvaryumu için uygun değil. Bu yöntemler çoğunlukla mekanik filtrasyon yapmaktadırlar. Çok az oranda ise biyolojik filtrasyon yaparlar. Açıkçası bu durum vatozlar için yetersizdir. Şimdi bazı arkadaşlar pipo filtre ile üretim yaptıklarını söyleyebilirler. Bu yapılabilir bir durum. Yapılamaz demiyorum. Dediğim gibi ben de bu yöntemi kullandım ancak bıçak sırtı bir durum. Suyun bozulma ihtimali çok yüksek. Ben ideal olması gereken durumlardan bahsediyorum. Son dönemde popüler olan Hamburg filtreyi de kullandım arkadaşlar. Orada da şu sıkıntı oluyor. Biraz önce de belirttiğim gibi vatozların sindirimi çok çalışıyor ve çok pisletiyorlar. Bu pislikleri Hamburg filtre çekiyor ama içeride kendi tabanında tutuyor. Bu da amonyak kaynağı olarak tankta duruyor. Bu yöntemler dışında dış filtre ve SAM sistemleri olarak da filtreleme yöntemleri var. Bu iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarına dair bir videomuz mevcut. Yine onu da sağ üstte tıklayarak ulaşabilirsiniz. Buraya kadar filtreleme yöntemlerinden bahsettim. Bu bilgiler genel olarak bilmemiz gereken konular. Vatozlarda benim de tavsiye ettiğim iki yöntem olan dış filtre ya da SAM sistemi yöntemlerinden birini seçtik diyelim. Burada ister dış filtre, isterse de SAM sistemi olsun, filtre malzemelerinin de önemi çok fazla. Eğer sadece elyaf ve sünger ile filtreleme yapmak isterseniz yaptığınız işlem pipo filtreden farklı bir şey değildir. İster dış filtre, ister SAM kullanın, filtre malzemesi olarak mutlaka Sporaks kullanılmalıdır. Biyolojik filtrelemeyi Cerasporaks ya da Ehami Substrat Pro ile yapmak daha doğru olacaktır. Yine tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Azot döngüsüne ilişkin videomuzu mutlaka izlemelisiniz. Akvaryumda oluşturduğumuz bakteri kültürü vatozlar için çok önemli. Burada bir diğer detay kullandığımız malzemelerin sıralanmasıdır. İster dış filtre kullanın, isterse de SAM sistemi kullanın. Sıralamayı doğru olarak yapamazsak filtrasyonu tam olarak kullanamamış oluruz. Suyun ilk girişinden itibaren bir sıralama yapacak olursak öncelikle elyaf, sonrasında sünger, sonrasında varsa biyobol, yoksa yine elyaf ve sünger, sonrasında sporaks ve tekrar sünger şeklinde olmalıdır. Buradaki detay sporaksa olabildiğince pisliklerin ulaşmasının engellenmesidir. Bir de bu filtre sisteminin temizlenmesine ilişkin bilgi vererek bu videomuzu sonlandırmak istiyorum. Ben elyafı temizlemiyorum. Direkt olarak atıyorum. Yenisini kullanmak çok daha rahat olacaktır.
Çok pahalı bir malzeme değil. Süngerleri ise akvaryumdan alınan su ile temizlemenizde fayda var. Sonuçta süngerlerde sporaks kadar olmasa da bakteri tutarlar. Bu temizleme sırasında kullandığınız sporakslar da yine akvaryumdan alınan suyun içinde bekletebilirsiniz. Susuz kalmasına izin verilmemelidir. Evet sevgili dostlar, bugün yine sizlere bana gelen en çok soru olan vatozlarda filtrasyona ilişkin sorunuza videolu olarak cevap verdim. Bu şekilde videolarım gelmeye devam edecek. Sizler de görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Soru cevap serimizdeki diğer videolarda izlemeyi unutmayın. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hem oradan cevap veririm hem de ileriki videolarda sözlü olarak da yanıtlandırırım. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.